Yes. Ve hop yapsam ve sahneye hop hop. Ya bunu böyle yapsam. Ha, okey, tamam, güzel. Böyle süper acemi şekilde hareketler yapıyorum. Daha önce StreamYard'ı kullanmıştım. SuperPeer'i bu amaçla ilk defa kullanıyorum o yüzden. Ve süper organize olmamdan dolayı canlı yayını biraz önce tweetledim. Güzel. Arkadaşlar nasılsınız? Sesimiz çalışıyor değil mi? Ben net duyuyorum seni. Ben de. Şadi, Süper. evet, tamam, Şadi'yi duyduk sonuçta. Okey, güzel. Sularımızı, Şimdi kahvemizi alalım. evet, değil mi? Ben şeyle ilgili endişelerim var. Bu muhabbeti bir saatte nasıl bitireceğiz de ilgili çok ciddi endişelerim var. Hani konuya bakınca. Çünkü şimdi hikaye şuradan ortaya çıktı. Şadi bana bir de değil, iki tane yazı yolladı. Kendi yazdığı technical depth'le ilgili. Yani yazıları ne yapalım? Çünkü ben okuyamadım. Yani şöyle şey yaptım mı hatırlamıyorum. Epey oldu bu arada bunu bana yollayalı. Bir ayı geçti değil mi Şadi? Kasım'da yazdım. Kasım'ın sonlarına doğru. Evet, 2 ay falan Yani olmuş. yayın. Ya şöyle her insanın savaştığını düşündüğüm, neyse her insanın uğraştığını düşündüğüm şöyle bir problemim var benim. Makale okumakla ilgili abi scroll ederek anlamaya çalışma. Olabildiğince minimum okumayla maksimum, minimum eforla maksimum output çıkartmaya çalışma. Böyle kod snippet'lara bakma, işte resimlere bakma vesaire. Tabii Şadi'nin yazdığı yazıda böyle bir şey yapmak pek mümkün değil. Çünkü technical depth ile ilgili yani kod örneği yok, bir şey yok. Yani hani oturup adam gibi okuman lazım özetle. Tek alternatif onu GPT'ye vermek. Ne diyor bu adam burada diye GPT'ye sormak. Onu da yaptım ve emin değilim. Fakat konu enteresan ve Şadi'nin fikirlerini de şu an her ne kadar hatırlamasam da ilk okuduğumda enteresan bulduğum için bunu konu yapalım dedim ya. Üzerine bir konuşalım dedim. Üzerinden Şadi biraz zaman geçti. Ben de kendi yazımı okudum hatırlamak için. o kadar yani. Tamam. O zaman şeyi soruyorum sana abi. Nedir derdin? Sana o kadar değil mi? 2 taneydi galiba. O yazıları yazdırdan neydi? Yani genel olarak çalıştığım yerlerde özellikle proje daha büyük olduğu zaman bir tatminsizlik oluyor. Çünkü projeler genelde önemli projeler oluyor. Şirket için belki daha geniş bir alan için önemli, çok sayıda kullanıcısı olan, çok sayıda insanın günlük hayatını etkileyen şeyler olabiliyor ama ona verdikleri önem, o ürünün kalitesine, kodun kalitesine verdikleri önem her zaman o ürünün önemini yansıtmıyor. Ve ben de çalışırken mutsuz oluyorum maalesef. O bir işi veriyorlar sanki basit gibi algılıyorsunuz ama işin içine girdiğiniz zaman o Arapça kodlar içinde bir şeyler çıkarmaya çalıştığınız zaman hep bir size de mutlaka olmuştur. Hani bir şey içinde kalıyor. Ben burayı düzeltmeli miyim yoksa ben hızlıca yapıp çıkmalı mıyım? Ben ne kadar ya da düzelteceksem ne kadarını düzelteyim? Hep bu ya da bir şeyler düzeltmeye karar verdiğim zaman alacak ve bunu diğer stakeholder'lara nasıl anlatırım? Böyle problemler yaşıyorum genelde ve sizin de hep değindiğiniz yöneticiler genelde o kadar tecrübeli, bilgili, iyi örnek yöneticiler olmadıkları için bu tarz bizim yaşadığımız sıkıntıları her zaman iyi anlayamayabiliyorlar. Ya da diğer stakeholder'lara karşı biz developer'ların yanında olmayabiliyorlar. Onu biraz anlatmak da benim derdim. Örnek yönetici olayını çok beğendim ama yani. Örnek yönetici nedir? Örnek enteresan geldi kulağa ya. Örnek yönetici konusu bile apayrı konuşulur yani herhalde. Ve hani bir konsensusa da varabilir miyiz emin değilim bu konuda. Muhtemelen. Ya bu arada sessizlik özellikle hani böyle sessizliğe bırakıyorum ki girmek isteyen olursa aranızdan girebilir. Çünkü online'da üst üste de konuşmak istemeyince birisi aldığım bayrağı götürebiliyor. Okey. Aslında ben bir soruyla gelebilirim ya. Bence Şadi'nin dediğinden aklıma gelen soru şu. Technical depth ne? Biz neye technical depth diyoruz?
Yani Şadi'nin anlattığı şey gerçekten bir technical debt mi? Yoksa başka bir şey mi? Orayı bir böyle aydınlatsak, temizle çeksek, bir tanım üzerinden konuşmaya devam etsek daha iyi olabilir. Çünkü yani benim kişisel deneyimimle de biraz bu match oluyor. Bizim technical debt çoğu senaryoda technical debt dediğimiz şey technical debt değil. O başka bir şey var orada gibi geliyor. Ondan hani belki buradan bir Örnek ver. ya Şadi'nin verdiği koddan, kod senaryosundan devam edebiliriz mesela. İşte bir task'in var. Onu bitirmek için belli bir implementasyon yapıyorsun ama belli bir sorunla karşılaşıyorsun. Atıyorum. Code smell var bir sürü. Şimdi code smell'i technical debt altına almalı mıyız acaba? Çünkü kötü yazılmış bir kod başka bir şey. Technical debt başka bir şeymiş gibi geliyor bana. Doğru bir technical debt örneği versene senin perspektifinden Gökhan. Okey. Bir feature implementasyonu yapıyorumdur. Bir POC yapıyorumdur. O an scalability benim için çok önemli bir şey değildir. Ama orta uzun vadede kesinlikle değerlendirmem gereken şeylerden bir tanesidir. Bunu ben implementasyonumu yaparken zaten söylerim. Bunu paylaşırım. Okey oluruz. Sonra da onu kenara not ederiz. Bakın arkadaşlar, bizim burada yaptığımız implementasyon scalable değil. İleride bunun üzerine eğer bir şeyler inşa etmek istersek başımız ağrıyacak. Bunu kenara Evet. koyuyoruz. Şimdi sen bunun o zaman technical debt olduğunu bir kabul ettin. Şimdi Evet. hani technical debt'in ne yapacağız? Nasıl handle edeceğiz o debt'i? Hani ona bakarız. Tamam. Ama yani şu anda şunu demiş oldun yani örneğin dedin ki bir feature implementasyonu yaptım ama scalable değil. Hı hı. Scalable olması gerektiğini varsayıyoruz burada. Tabii. Hani aslında ideal şartlarda istediğimiz onun scalable olması. Hı hı. Ki bu şeye kadar gider. Yani how much scalable? Hani nereye kadar? Non-functional requirement'ın set edilmesi o çerçevede gerekli. Ama biz bunu bugün yapmayacağız. O veya bu sebeple aslında yapmak istediğimiz bir şey. Fakat bugün yapmak istemiyoruz. Değil mi? Hı hı hı. Bunu borç olarak kenara yazıyoruz. Hikaye bu. Birincisi Bazı şirketler bunu kültür haline getiriyorlar. şimdi Yani yani bu baktığında Kiss Choice olarak başlıyor olabilir ama sonra bir kültüre dönüyor ve öyle iş yapmaya alışıp böyle acayip büyük bir borç biriktirebiliyorlar. İşin içinden çıkmanın zor olduğu, yeni üzerine bir şey eklemenin, küçük bir şey eklemenin bile çok zor olduğu bir hale geliyor bu büyük projeler uzun zamanda sonra. alışkanlık kelimesini daha çok sevdim. Çünkü kültürle alışkanlık arasında da fark var. Hani alışkanlık kültürü besler, o ayrı konu. Ama neyse onu kenara bırakacağım. Ama alışkanlık bence güzel. Borçlanmaya alışıyorlar. Ya bunun şeyden bir farkı yok ki. Ekonomik borçlanmadan bir farkı yok yani. Evi döndürmeye çalışıyorsun. Evet. Değil mi? Evde atıyorum 2 çocuk var, bir şey var falan. Hani anlatabiliyor muyum? Hani evi döndürmeye çalışıyorsun abi. Gelirin sürekli yetmiyor yani. Ve sen sürekli kredi kartına abanıyorsun. Borç yiğidin Aynen, ben kampı deyip aslında çıkıyor. direkt Şimdi şeyi atladık. Aslında onun üzerinde de biraz durmak lazım yani. Hani dedim ya yapmak istediğimiz bir şeyi yapamıyoruz ve borç yazıyoruz. Onu yapmak istediğimizle ilgili herkes hemfikir mi konusunu atladık. Çünkü burada herkesten kastım aslında o şirket içi. Çünkü baktığında yazılım konusu bir yatırım konusu. Bu yatırım ne? Developer yatırımı değil mi? Adama para veriyorsun maaşıyla işte çalışıyor ve bir yatırım yapıyorsun sen orada. Bir output bekliyorsun orada da belirli bir para koyup bir output bekliyorsun. O output'ta da para kazanacağını varsayıyorsun kaba olarak. Şimdi o yüzden burada bizim borç dediğimiz şey gerçekten hani şimdi kredi kartındaki kadar elle tutulur rakamlar basit olmadığı için özetle aslında bizim borç olarak varsaydığımız o şey acaba yani yapılması gerekir dediğimiz şey acaba bir konsensus var mı? Kiminle kimin arasında? İşte developer'ın yöneticisi ta bu yatırımı yapan adama kadar gider. Hani bir şeye gitmeyeceğim, shareholder'a kadar gitmeyeceğim ama hani işte takım yöneticisi orada o feature'a yatırım yapılmasına kim karar vermiş ise değil mi? Yani bu feature yapılacak arkadaş diyen birisi var veya birileri var. O karara çünkü o kararın arkasında bir yatırım var. Yani ben
gelip de bu feature'ı yapacağız dediğinde işte bu feature'ın delivery süresine 2 hafta, tamamen sallıyorum şu anda ve basitleştiriyorum. 2 hafta için bu şirketin 2 hafta run etmesinin, bir yazılım mühendislik organizasyonunun 2 hafta run etmesinin bir maliyeti var. Ben bu maliyeti sırtlanmış oluyorum. Bu maliyeti buraya koyma kararı almış oluyorum. Şimdi bu karar alanlar kimler ise grup olarak, tamam mı? Bir noktaya kadar buradaki bizim borç olarak varsaydığımız şeyin borç olduğu konusunda da hemfikir olmaları lazım. Yani bu ne demek? İşte sen diyorsun ki scalability yok. Şimdi eğer yukarıdaki adam diyorsa ki benim scalability'ye ihtiyacım yok. Şimdi senin bunu borç olarak kenara yazmaman lazım. Değil mi? Tabii ki. Bu iletişim. Yani aslında şey üzerinden konuşabiliriz direkt. Yani siz de mutlaka bildiğiniz o en çok konuşulan prensipler var, solid prensipleri. Yani ben solid prensibine uygun yazılmamış bir kodu, bir komponenti borç olarak sayabilirim. Gitmiş bir şey, bir uygulama mesela bir özellik düzgün çalışmıyordu. Bir abstract üst sınıfta bir class'a mesela gidip case şuysa, işte bana gelen modelin tipi şuysa bunu yap deyip çözmüşsün hızlıca mesela. Halbuki o open close principle'ına ya da substitution principle'ına aykırı bir şey yaptın geçtin. Şimdi bana tekrar benzer bir problem geldi mesela. Onu X modeli için yapmıştım. Tepede modeli de X modeli için yapmıştım. Şimdi Y modeli için de benzer bir problem var. Ben gidip oraya objenin tipi Y ise kes dediğim, o düzelteyim, üzerindeki bir fonksiyonu çağırıp yanlış çalışmasını engelleyeyim. Git deyip oradaki kötü structure'ın üzerine ekleyebilirim. Ya da ben bu structure'ı nasıl temizlerim ki maintainability'si nasıl tekrar fazla olur bu kodun. Çünkü o prensiplerin hepsi aslında temelinde daha maintainable olması, daha readable, anlaşılabilir olması var. Ben bunların herhangi birine uymayan bir kodu boş bırakılmış olarak sayabilirim ve kodun geneli ne kadar bu prensiplere uyulmadan yazılıyorsa uygulamada o kadar genel olarak kötüdür denebilir. Ve insanlar o projenin üzerine çalışan insanlar bunu farkında olmayabilirler. Hemfikir olmayabilirler ama objektif olarak bence dışarıdan bakan birisi diyebilir, burada şey var. Yani borç var, siz bunu düzeltmediğiniz sürece yaptığınız her iş düşük şeyle. Yaptığınız her işin katma değeri düşük. Ya da gereğinden daha fazla mal oluyor size. Onu da objektif olarak demeseydin çok güzel gidiyorduk ya. Ben de aynı noktadayım. Tam objektif çürütecek farklı bir objektifle gelmeyi planlıyordum. Buradan felsefe konuşmaya başlar mıyız diye korktum ama ya. gerçekten de ne lazım? Çünkü Anlamadım. prensipler belli. Girdiğimiz aşağı yukarı her Genel geçer, şeyde kabul gören. interview'unda sorulan şeyler ve Şimdi evet, genel geçer, kabul gören pratikler demeyi ben tercih ediyorum. Çünkü bu örnek üzerinden çok, hani bu örnek spesifiğinde konuşmak istemiyorum. Çünkü başka birisi bunun yerine başka bir şey de koyabilir, değil mi? Hani buradaki. Hani bunu bir değişken olarak gördüğümüzde, yani temiz kod x'tir dediğinizde bu bir değişken. Bugün biz bunu şu şekilde tanımlarız. Biz tanımlarız, başkası farklı tanımlar. Bunların hepsine ben değişkenler demek istiyorum. Her ne kadar bu değişkenin value'suyla ilgili benim confidence level'ım %99 olsa bile bana göre o hani böyle limite giden bir şey. Hiçbir zaman oraya götüremem yani. Götürmek istemem. O açık kapıyı bırakmak isterim. Bu benim kişisel yaklaşımım bu arada. O yüzden hani şimdi aslında bir adım geri gitmek lazım. O yüzden bu muhabbetin sonuna getiremeyiz. O yüzden yani o objektiften yürürsek çok uzar bu hikaye. Şu güzeldi. Şimdi benim biraz önce söylediklerime bakarsan aslında bizim şunu anlatmamız lazım. Şimdi sen diyorsun ki işte solid prensipleriyle yazılmış olması bir borçtur bana göre dedin. Okay. Yazılmamış olması bir borçtur bana göre. aynen. Okay. Süper.
şimdi biraz önce ne demiştim? Hani bu borçla ilgili hemfikir olmamız lazım. Yukarıdan aşağıya. Değil mi? Çünkü varsayalım ki solid prensipleri yazılmamış bir kodu solid prensipleri yazılmış hale çeviriyor. Burada solid prensipleri değil konu. X şekilde yazılmamış bir kodu X şekilde veya herhangi bir. Şimdi bunun için yine bir oraya birisinin para koyması lazım. Şimdi günün sonunda bu yıl boyunca sürekli her şeyi paraya bağlayan insan olacağım ama masaya yukarıdaki yönetimin sesini getirmeye çalışıyorum. Çünkü ona ihtiyacımız var. Onun da masada olmasına ihtiyacımız var diyeyim. Yani burada bu üçümüze baktığımda o sesi de biraz ben temsil edeyim sanki yapabilirim gibi geldi. Şimdi çıkıp dediğinde biz bu solid prensiplere bu projeyi geçireceğiz. İşte bu ne kadar süremizi alır abi? İşte bir ayımızı alır. Tamam, sallıyorum. Şimdi yine biraz önceki muhabbete geleceğim. Bir ay bu şirketi ayakta tutmanın maliyeti $150.000. Ben bu parayı niye buraya vereyim? Bu bir tartışma değil. Bu sorunun cevabıyla gidiyor ve adamı ikna ediyor olmamız lazım ki orada da birkaç tane ipucu verdim. Maintainable olması, readable olması. Şimdi bunları bizim çekip tamam bu yatırımın karşılığında değil mi? Adam bir yatırım yapıyor. Bir ay boyunca mühendislik ekibini bunları yapmak için ayırıyor. Return'ü ne? Yani çünkü ben şeyle ilgili bir tahminim var. Yani yukarıdaki adam olarak konuşuyorum değil mi? Şirketin lideri olarak konuşuyorum. Biz işte gidip şuraya bir checkbox koyarsak her neyse tamam mı? Bir feature implemente edersek onunla ilgili şu kadar müşteri talebi geldiğini biliyorum. İşte şu kadar müşterinin potansiyel kullanacağını biliyorum. Bu sayede ideal şartlardan konuşuyorum tabii ki ama bunları genelde daha rahat cover ediyor şirketler zaten ve günün sonunda geliyor diyor ki işte biz bu feature'ı yaparsak işte şu anda ayda işte $1,5 milyon kazanıyoruz. Önümüzdeki bir yıldaki projection'ımız şu şekilde artacak, şu kadar para kazanacağız diyor. Ve bunu kullanarak aslında buraya mühendislik kaynağı dedike etmeyi valide ediyor, ikna ediyor birilerini. Her kimi ikna edecekse artık. Değil mi? Justify ediyor diyelim veya Türkçesini bulalım. Şimdi ben maintainable kodu nasıl bu pipeline'a sokacağım? Yani nasıl diyeceğim? Baba bak bunları yapmamız lazım. Çünkü bunun karşılığında şöyle bir return alacaksın sen. Şu vadede alacaksın. Güzel soru. Ben de karşı taraf olarak Evet. bunu yanıtlamaya çalışayım. Mesela örnek. Yani tabii ki bunu veriyle ölçerek gelmek lazım ama şu an hayali rakamlar uyduracağım. Mesela diyelim ki bu technical debt'i, X bir technical debt olsun. Bunu çözmek için 10 birim zaman ayırmamız lazım. Uyduruyorum. Eğer bunu şu an ayırmazsak bundan sonraki yapacağımız her feature implementasyonunda artı 2 birim fazla harcamayı göze alıyor musun? Hatta ve hatta bu artı 2 de demeyeyim. Üssel hani logaritmik artan bir birimle fazlalaşacak. Tabii şimdi bunu ölçebilmek senaryosu var. Ölçebilmek için veri toplamak lazım. Bulunduğumuz ortamda bu veriler toplanıyor mu? İşte mean time ölçülüyor mu? Lead time ölçülüyor mu? Bunun farklı farklı metrikleri var. Ama bunun için elinizde bir yapının olması lazım ve bunu ölçüyor olmanız lazım. Buralardan bir yaklaşımla gelinebilir. Bunun yanı sıra yine örnek veriyorum. Şu an bu yatırımı yaparsam işte readability'miz artacak dedik ya. Onboarding süreçlerimizde işte daha kısalma bekleriz. Hani bunu da ölçmek için bir onboarding programınız ve bunun track edilebilir olması, bunun ölçülebilir olması lazım. Yani iş şeye geliyor aslında. Daron'un sorusunun total cevabı. Ya bunları ölçmek için farklı metrikler var. Ben şu an ilk aklıma gelenleri en hızlı bir şekilde söyledim. Ama bunun için ölçüme dayalı bir sistem lazım. Bu olduğu zaman yani kararı da çıkabilir bundan. Okey abi şu an bu technical debt'i ödemiyoruz. Faizi %30 mu? Tamam 6 ay boyunca ben buna okeyim. 6 ay sonra daha fazlasını öderim. Yani denklem o kadar fazla parametreye ve karar sürecine dayanıyor ki yani illa technical debt var diye onu hemen her şey şu an çözmek zorunda da değiliz. Bu biraz stratejiyle alakalı bence. Hatta yani sanat gibi bir şey hani
Ya şimdi Tek doğru bir şuraya çıkar. Şimdi yazılım sanat olduğu sanatlaştıran noktadan belki bahsedebilirim de yani şimdi sen uçmadan yakalayayım Gökhan'ı. Ee, Ya ben buradan başka şeylere de gideceğim. Durduruldum. Ya strateji kelimesi bence süper kritikti. Yani stratejik yaklaşmak lazım buraya. Çünkü benim bir param var ve bu parayla şirket olarak da ayakta kalmak zorundayım. Yani technical debt'i ödedikten sonra da hani banka gelip el koymasın şirket. Anlatabildim mi? Hani o yüzden stratejik yaklaşıyorlar. Yani süper kod yazdık ama satamadık falan. Hani anlatabildim mi? Hani müşteri para ödemedi. Hani günün sonunda çark da öyle dönüyor. Çoğunlukla en azından. O yüzden strateji bence önemli. Ölçümle ilgili de şunu söyleyeceğim. Ya şimdi bir şeyi ölçebilmek için de yatırım yapmak gerekiyor. Yani bir şeyi ölçmek için de ya süreç yatırımı yapıyorsun, tooling yatırımı yapıyorsun çoğu zaman her neyse ama o da bir yatırım. İlla yatırım burada parayla yazılım almaktan bahsetmiyorum. Yani insanları ne eğitiyorsun? Bu da bir yatırım. Şimdi onu da şimdi bir şeyi ölçmek için yatırım yapacaksın. O yatırımı da justify edeceksin. O yatırımın karşılığını işte burada da olay bence biraz şuraya gidiyor. Aşırı data oriented olmaya başladığında bence analizis paralizis noktasına da gitmeye başlıyor biraz şirket. Şimdi Şadi'ni seslendireceğim burada ki buna yakın bir şey söyledi aslında. Objektif derken onun bence senin adına konuşuyorum ama demeye çalıştığı şuydu. Ya abi bu alenen yapılması gerekiyor işte bunun. Yani bunu da ölçmeyin artık yani. Hani yani değil mi? Hani illa ölçecek miyiz bunu da? Yani bu herkesin bildiği bir gerçek yani. Bunun böyle yapılması lazım. Herkes bilir bunu. Yani şeyin şu çaydanlığın sıcak olduğunu bilmek için gidip illa dokunmayalım ona yani. İşte orada da işte bir denge bulmak lazım. İşte o denge senin belki de sanat demeye çalıştığın şey miydi acaba? Değildi büyük ihtimalle ama ya ben o denge o denge de bence şu. Birisinin Ya orada bir o risk alıyor aslında olması lazım. Yani bir yöneticinin, tamam mı? Adam, oradaki kişi işte bu evet bir general practice'tir. Ben bunun işe yaradığını biliyorum, görüyorum. Bunu ölçmeden implemente etmeyi göze alıyorum. Bunu yapacak kişinin o yetkiye sahip olması lazım. O deneyime sahip olması lazım. Deneyim karşılığında o yetkinin verilmiş olması lazım. Ve adamın da bu riski alması için doğru insentiflerin şirkette yerleştirilmiş olması lazım. Çünkü adam şunu da der. Ben bu riski niye alayım baba? Yani tren zaten gidiyor öyle veya böyle. Çünkü hani adam risk aldığında onun karşılığında büyük bir kazanç yarattığında şirkette onun karşılığını birey olarak da şirketin kendisine o veya bu şekilde yani insan yönetimi konularına girmek istemedim bir an nedense. Her neyse. Fakat oraya da geliyor sonuç itibariyle. Yani adam orada bir risk alacak çünkü. Çünkü olay şuna dönüşüyor. Eğer sallıyorum tamamen. Maintainable code için işte bir ay harcadık. Takımın hızı hiç değişmedi. Herhangi bir datayla da justify edemiyorum. Bir anda yönetim geldi dedi ki babacığım bir aydır ne yapıyor bu ekip? Maintainable code yapıyor. Tamam da hani bu bize daha fazla nerede para iş? kazanmıyor. Satışlar düşmüş. Anlatabildim mi? Adamı Aslında benim o konuda işinden bir atarlar fikrim yani. var. Evet buyur. Şöyle benim yazdığım blog yazısını bir section'ı buna ayırdım. Technical debt is real debt diye. Yani gerçek bir borç aslında. Çünkü sizin yani yaptığınız iş değişen bir iş. Yani her şeyin değiştiği bir dünyada yaşıyoruz. Sizin de business requirement'larınız değişiyor ve onları ne kadar uygulamanız, o business'ı devam ettirmeyi sağlayan uygulamanız buna ne kadar hızlı adapte olursa siz o kadar hızlı iş yapabilirsiniz. Ama uygulamanız sizin ihtiyaçlarınızı takip edemiyorsa, geride kalıyorsa, bazı özellikler artık çöp oluyorsa, çünkü ben onu maintain edemedim o özellikler. Şöyle bir entegrasyonum vardı ama artık çalışmıyor. Geride kalırsa sizin için bu bir yük, bir tedarikçiyle randımanlı bir şekilde alışveriş yapmak ne kadar faydalı olacaksa, yapamamak ne kadar sıkıntılıysa bir şey gelecek, bana bir mal gelecek, ham madde. Onu ben hızlı alabiliyorum. İstediğim zaman ne kadar hızlı tedarik edebiliyorum.
ya da ne kadar öngörülemez bir tedarik sağlıyor bana. Bu nasıl bir sıkıntıysa software bana software sağlayan ekibi ya da vendor'ın bunu ne kadar benim istediğim özellikleri değişiklikleri ne kadar hızlı sağlayabildiği de benim business'ımı ne kadar karlı yürütebildiğimi ya da ne kadar piyasada ne kadar kompetitif olduğumu etkileyecek bir şey. Ve bunun o yüzden normal bir borç gibi, diğer borçlar gibi muhasebeleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir bankaya bir borcum var ya da işte alacaklılarım var. Tedarikçilerime belli bir miktarda borcum var. Yani hep o bir cari usulde çalışıyorsanız eğer. Hep bir yerlere bir borç maintain ediyorsunuz. Software'de de bir borcunuzun maintain ettiğiniz borcun olması normal. Tamamen elimine edin demiyorum ama bu borcun farkında olması gerekiyor. Genelde yöneticiler, özellikle üst yöneticiler software'de çok anlamayan, sadece kullanan, belki onu bile kullanmayan o kadar üst seviye yöneticiler öyle bir borç olduğunun farkında değil. İşleri nasıl aksattığını farkında değil. Belki tedarikçiden mal geç geldiği zaman müşteriye son ürünü geç verdiğinde çıkan sıkıntıdan farkında ama software development ekibi zorlanıyor bir sebepten dolayı. Ya mesela tedarikçi borcu ödemeyi geciktirmişiz. O da verdiği ürünü geciktiriyor. Aynı şekilde benim code base'im kötü. Benim software development team'in hızlı ürün deliver etmesi geciktiriyor. Bunun için bir şey üzerinde fikren düşünüyorum. Gerçekten şey yapsak, bunu bir maddi değere döksek. Yani senin şirketinin şöyle bir temel bir uygulaması var. Bütün işi yönettiğin. Şirketin 100 milyon dolarlık bir değerlemesi varsa 10 milyonu bu software. Bu software olmasa ciddi değer kaybedecek şirket. Ama bu software senin bir asetinse onun içinde de aslında bir alt kalem olarak borçların var. Bunun 2-3 milyonu borç mesela. Hesapladık bir şekilde diyelim. Ki ben bunu hesaplarken solid prensipleri kullanabileceğimizi düşünüyorum. Kodun içine baktınız, şurada hep single responsibility yok, burada şu yok falan. Bir total ürettiniz diyelim. Ve o da sizin software'ınızın değerinin %25'ine denk geliyor. Siz şirketçe diyebilirsiniz ki tamam benim için %25 kabul edilebilir. Ben bunu uzun sürede maintain etmek istiyorum. Ama baktınız projenin 1. 2. yılında bunu koydunuz. 10. yılında %50'ye gelmiş borç değeri ya da belki uygulamanın değerini aşmış. Ki öyle olduğu zaman genelde artık o software'e insanlar, kullananlar, developerlar çöp olarak bakmaya başlıyorlar. Ya bu çok eskimiş, ölmüş, bunun üzerine uğraşmaya gerek yok. Ya da şurasını düzeltmeye gerek yok, hemen bir yapalım, geçelim, zaten bunu yenilemeyi düşünüyorlar falan seviyesine geliyor. O borç maintain edilebilir olmayan bir seviyeye geliyor. Ama o buldukları diğer çözümde ben bunu çöpe atayım, yenisini koyayım da bedava bir yatırım değil. O seviyeye geldiğinizde aslında o da çok büyük yatırım gerektiriyor. Burada hani borcu maintain etmeyelim gibi bir durum yok. Hani evet. Hani maintain edilmesi lazım. İşte borç olduğu konusunda hemfikir olduktan sonra değil mi? Ondan sonra işte stratejik olarak maintain edilmesi lazım vesaire dememizin sebepleri oydu aslında. Hani orada hemfikiriz. Bunu nasıl yaparız noktası ne aslında biraz ilerletmeye çalışıyorum. Hani fakat birkaç tane de enteresan noktalara da değindin. İşte ne kadar hızlı üretebildiğim önemli. Ben de takıldım oraya. Olay hızlı mı yoksa zamanında teslim etmek mi? Tabii burada hani işte herhangi birimizin söylediğini hani böyle cımbızla alıp şey yapmak da değil amacım. Hani ama hani doğal olarak sadece hız değil Şadi'nin. Zaten konuşmanın başından beri kaliteden bahsediyor. Kaliteli üretim belki de önemli. Hangi level'da kalite, hangi level'da hız vesaire vesaire. Hani bunlar daha bence enteresan da ikinci söylediğim. Software'den anlamayan yöneticiler. Borcun farkında değiller. Ki baştan beri söylemeye çalıştığım şey bu. Fakat bence software'den anlamayan yöneticiler deyip onları dışlamaktansa çünkü
orada sanki belki de sormam lazım. Hani söylediğin gibime geldi ama hani software'den anlamayan yöneticiler aslında orada olmamalılar. Software'den anlayan yöneticiler orada olmalı. Dedin mi? Evet. Evet, dedin. Farkındayım da emin olmak istedim. Şimdi bu Imply'ım şimdi. evet, ya bu güzel olur tabii yani bu. Çünkü developer'ın veya şimdi bir kere bir organizasyon tek bir katmandan oluşmuyor değil mi? Hani en kötü ihtimalle 3 katman var. Yani developer, yönetici, üst yönetici. En kötü de bu vardır. Hani en ufak startupta bile en kötü yatırımcı var yani. Hani ya 2 katmansa abi, işte bu bana şey gibi geliyor özetle. Software'den anlamayan yöneticiler olmasın, anlayanlar olsun ki ben kolay anlaşabileyim. Değil mi? Günün sonunda bu. Aynen, keşke. Benim ben bunu ama şey olarak yani tabii ideal güzel olabilir. Ben adamları var oldukları gibi kabul edip aslında bir anlamda çünkü değiştiremeyeceğimi varsayıyorum onları. Yani benim dışındaki her şeyi değiştiremeyeceğim varsayımıyla ilerlersem ben ne yapabilirim? Değil mi? Hani adama bunu software'den anlamayan adama bunu nasıl anlatabilirim? Çünkü genel olarak zaten şöyle bir şey var. Söyleyeceğimi unuttum çünkü Orçun el kaldırdı. Orçun Hanay el kaldırdı. Ben bunu onaylarsam ne olacak bilmiyorum. Şu an Orçun'un elini onaylarsam Süpür1'de ne olacak? Onaylıyorum. Yayına mı yapıyorsun acaba? Yayına alacak galiba. Yani alsın, buyursun Orçun. El kaldırmak nasıl bir aksiyonmuş bilmiyorum bu Bekliyor arada. dedi. Sonra Orçun kayboldu. El kaldırdı, onayladım. Sonra listeden yok oldu Orçun. Kaçtı mı bilmiyorum. Belki yayına girmek istemiyordu. Orçun geldi. Orçun'u sahneye alıyorum. Vay bu functionality güzelmiş. Hop. Kusura bakmayın, sizi bölmüş oldum aslında. Yo süper oldu ya. Unutmuştum zaten ne Çok söyleyeceğimi. teşekkür ederim bu fırsatı sağladığınız için. Konuyu dağıtmadan böyle gerçek hayat örneği aktarmak isterim müsaadenizle. 5 dakikalık bir süreye kısıtlayarak. Bir perakende 5 sektöründe... dakika uzun. Daha 5 dakika çok abi. 7'yi geçmememiz lazım. daha hızlı Tamam. abi, daha hızlı. Eyvallah, hemen. Perakende sektöründe çalışıyorum. Yazılım mimari kalite güvence ekibinde görev alıyorum. Gece 4'te depoda yavaşlıkları oluyor. Atla Çerkezköy'e git falan. Nereden? Bulamıyoruz. Tabii ki gerekli komponentler, araçlar, izlenebilirlik eksik. Bir gün telefon çaldı. Sabah 5. Ne yapacağız? Tırcılar, alo ne oldu? İşte yavaşlık. Tırcılar kapıda lastik yaktı. Ya nasıl olur? Ne olmuş falan? Sistem durduğu için mal kabulü yapılamıyor. Tırcılar da isyan ediyor. Alın da gidelim gibisinden. İşte teknik borcun sahaya yansıyan kısmı. Biz yazılımcılar evde uyurken ya da işte sistemciler orada operasyon patlamıştı. Böyle haberlere çok konu olmadı ama ne yaptık? Çözüm neydi? Öncelikle kalite güvence, kod kalitesi araçlarıyla SonarCube, KEST gibi dinamik ve statik kod analizi araçlarıyla analiz edip nerelerde o darboğazlar var, nerelerde işte vulnerability'ler var, bunları izlenebilirlik sistemleriyle ortaya çıkartarak aslında iyileşmeye gittik. Özetle yöneticilerimiz teknikti ama içerideki teknik borcu yukarıya yansıtmamak için büyük bir direnç vardı. Ben SonarCube'ü koyup rakamlar 1881 adam günlük teknik borcu yukarılara çıkartınca olaylar çözülüp mimari ekip ve işte network database ekip olarak böyle rahatlıkla uyumaya başlamıştık hocam. Süper. Çözüldü. Güzel. Sevindim. Umarım zamanında çözülmüştür ve çok acılı olmamıştır. Şöyle de oldu hocam. Eşim hamile. Cuma günü bir çalışma, hafta sonu bir çalışma yapacağız. Perşembe, Cuma günü dedim ki lütfen bu hafta doğurma. Ama işte gelecek olan kızım geldi abi. O çalışmada mesela ben uzaktaydım. Şirketler bu tarz tek noktaları hani bağımlı olmalarından dolayı işte bir yazılımcıya ya da işte bir tırcıya yaşatılan şeyler
Lemi Orhan Ergin hocamızın aslında teknik borç üzerine de böyle bir paylaşım var. Ona da arkadaşlara tavsiye ederim. Linkini atamadım henüz. İşte o da bir call center'da işte bu kodu yazan yazılımcının diye başlayan bir ifadeye denk geldiğini söylemişti. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Seni daha fazla sahnede tutup stres yaratmayacağım. Kendine iyi bak. Çok sağ Görüşmek ol. üzere. Ya şuradan toparlayabiliriz bence. Yani ben şöyle bağlayacağım. Üst seviyedeki yöneticilerin yazılımdan anlaması anlamaması soru işareti. Kenara bırakıyorum. Technical depth'in farkında olup olmaması veya technical depth'in ne olduğunu bilip bilmemesi de çok önemli değil. Ama bunun varlığından haberdar olması önemli. Biz genellikle şeyi maalesef tercih ediyoruz. Konuşmadan anlaşılmayı, ifade etmeden anlaşılmayı bekliyoruz. Genellikle de bir pasif agresif yaklaşımla da sonuçlanıyor bu. Yani kendimi de bunun dışına çıkartmıyorum. Hani Daron çalıştığımız zamanlardan hatırlar. Yani hepimizin yaptığı şeyler ama buradaki işte açık iletişim, bir şeyi gerçekten doğru şekilde, mantıklı bir şekilde paketleyip, ölçülebilir bir şekilde paketleyip, 52'ler dahilinde insanlara anlattıktan sonra yani ya technical depth'i nasıl diyeyim, herhangi bir meslekteki bir insana anlatabilirim. Yani bir bahçıvana da anlatabilirim. Şey derim, yani bak buradaki otları bugün biçmezsen 2 hafta sonra daha fazla uğraşacaksın. Bugün bir günde biter, 2 hafta sonra 2 günde biter. Buna okey misin? Hani bu tür bir diyaloğu her insanla, hatta kendi hayatımızın içinde de yapabiliriz, yaşayabiliriz. Ama önemli olan bunu iyi artiküle etmek, iyi elle tutulabilir verilerin, argümanların üzerine kurmak ve bunun üzerinden bir tartışmayı, bir konuşmayı başlatmak lazım. Ve bunun sonunda şuna da okey olmak lazım bu arada. Bu bizim Daron'la da aramızda çok sık yaşadığımız şeylerden bir tanesiydi. Konteks vermemiz lazım ama herkes doğal olarak bilmiyor. Aha. Yani bu 3 yıl önce değil mi? Bu şey konteksini vereceğim yani. Biz Gökhan'la 8 yıl beraber çalıştık. Ha, evet. Daha yani Ee, 8 -3 ila -11 yıl arasındaki boşluktan bahsediyorum. Şu günden itibaren. Organizasyon şeması da işte CEO, ben, Gökhan. Yani 3 katmanlı bir organizasyon şemasıydı orada. Bu konteksi vereyim hani çünkü bahsediyorsun. Doğru, okey. Ben ister istemez herkes bunu biliyormuş gibi varsayıyorum. Bakın işte örnek hani varsaymak. Neyse şuna bağlayacağım. Ya bunu komünike edip gerçekten konuştuktan sonra şuna da hazır olmakta fayda var. Ya gerçekten şu an böyle en iyi yazılmış projeyi, kodu getirelim. Gerçekten böyle hani nitpicking de değil. Hani burada bir şeyleri iyileştirseniz ne var diye baksak, yani çıkmayacak şey yok çünkü mükemmel yaratılmış, yazılmış bir kod yok. İnsan kusursuz bir varlık değil. Her zaman daha iyisi var. Ve bu biraz aslında insanın kendi seçiciliğiyle de ortaya çıkıyor. Yani ben kendi yazdığım kodu bir hafta sonra beğenmem genellikle. Bak bu şunu değiştireyim vesaire vesaire. Ama bir yerden sonra şunun da denklemine okey olmak gerekiyor. Yani siz yöneticinizle konuştunuz, gerekli riskleri paylaştınız. Belli yerlerde hemfikir oldunuz, belli yerlerde ayrıştınız ve konu şeye geldi. Okey, şu an bu seni anlıyorum ama şu an bu technical debt'i ödeyemeyeceğiz. Yani şu an ödemek istemiyoruz çünkü başka şeyler var, başka önemli noktalar var. Tabii ki bu noktada yöneticiden de şeyi beklemek lazım. Ondan da bunu güzel, sağlam argümanlara dayanarak açıklamasını, ifade etmesini ve en azından aynı noktaya gelebilmenizi, hani developer'la manager'ın birbirini anlayabilir noktaya gelmesi lazım. İlla aynı teksteyi, illa teknik deneyimi olmasına gerek yok bu manager olan insanların. Hatta hani biraz daha böyle işi ters tarafa çekmek için counter argüman olarak şunu söyleyebilirim. Ben bazen yöneticilerin teknik background'un olmamasının daha iyi olduğu senaryoları da görüyorum. Yani bu da var yani. Her şey var. Her şey mümkün. Önemli olan etkili iletişim ve bunu hani kişisel tercihlerden ya da kişisel tercih yerine başka bir kelime bulmaya çalışıyorum ama şu an aklıma gelmedi. Şöyle özetleyeyim. Duygusal tercihlerden daha çok hani mantıklı, makul, ölçülebilir argümanlara dayanarak orta noktayı bulmak ve şeye de okey olmak. Şu an bu technical debt burada kalacak. Ya da Gökhan bunu acil kapatalım. Ya da işte bunu bölelim. Nasıl yapabiliriz? Bir orta yol bulalım. Ya çünkü yani o bahsettiğim paternleri %100 Orta yolu bulmak olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. İlla ki deliği var yani.
Yani şöyle benim de demek istediğim zaten belli bir seviyede bir borcu maintain etmek. Belki bunu bir seviye measure edebilirseniz sonra onu uzun sürede plot edebilirsiniz. Yani bu Ya son yine yıllarda bir artmış, senaryosu azalmış var ya da Şadi. maintain Öyle bir, edebiliyoruz. öyle bir modülün vardır ki sen Code base zaten arka tarafta stratejik olarak şey demişsindir. Abi ben bunu 2 sene sonra çöpe atacağım. Buraya zaten daha fazla invest etmeyeceğim. Oluyor yani bunlar. Ya da 6 ay daha, 6 keşke ay daha ya benim o için yeter. öngörüyle Şimdi bunu dedikten sonra o öngörüyle davransalar Şimdi burada şey var tabii, Şadi'nin yaşadığı şu an, yani yaşadığı bu deneyimleri biriktirdiği diyelim. Organizasyon yapısını bilmeden konuşuyoruz. O yüzden Şadi örneği hani e, genel geçer bir örnek sayılmaz. Ya şimdi ne olursa olsun aslında değindiğin en önemli şey iletişim burada abi. Evet, evet. Değil mi? Ama iletişim derken yani bir şey söylerken karşı tarafın anlayacağı şekilde söylemek. Ya şimdi böyle söylediğimde çok şey geliyor değil mi? Doğal geliyor. Ama işte karşı tarafın yerine koyup onu anlayacağı dile çevirmek. Çünkü aslında teknik background'ı olsun yöneticinin dememizin nedeni ya ben konuştuğumda beni daha rahat anlasın. Çünkü ben hani bu şekilde konuşuyorum. Tamam mı? Ben bir dil kullanıyorum. O dili anlamasını istiyorum. Bu yani farklı katmanlar olduğunda, şimdi bizim örneğimizden gideyim Gökhan. Yani sen Gökhan olarak Daron'la konuştuğunda o kadar transform olmana gerek kalmıyor belki. Doğru. Ama ben CEO ile konuşurken daha transforme oluyorum. Şimdi CEO'nun ne kadar, hani benim üzerimde kim varsa, CEO olması şart değil yani. Benim üzerimde kim varsa ne kadar teknik olduğuyla göre, nasıl teknik background'dan geldiğiyle de alakalı. Yani şimdi Gökhan şey dedi, yani teknik background gelmemesini tercih ederim. Çünkü adam teknik background'dan gelmezse belki daha açık fikirli olabiliyor. Daha anlayabiliyor. Teknik background'dan geldiğinde o getirdiği bir yük var. Çünkü onun bir bilgi birikimi ve deneyimi var. O deneyimi hala apply etmeye kalkabiliyor. Bu sefer o duvarları bir şekilde aşmak gerekebiliyor. Eğer adamın deneyimiyle yapılan işte yaşanan şey hizalıysa, evet bu kolaylık olarak kendini gösteriyor. Hizalı değilse vesaire. Yani bir iletişim muhabbeti. Bu iletişimde de karşı tarafın anlayacağı dilden konuşmak lazım. İşte benim de bahsettiğim orada şeydi, yani en kötü her şirkette anlanan bir dil var. Hiçbir istisnası yok bunun. Finans. Para, Her şirkette anlanan bir dil var. Para. Ve enteresan bir şekilde sadece yazılımla ilgili değil, insan yönetimi ve insan kaynakları demek durumundayım burada. Çünkü Türkçesini bilmiyorum human capital'ın nasıl Türkçe'ye çeviriyorlar. Her neyse. Şimdi bir şirkette kararlar alınırken o kararlara dahil olamayan birimlere baktığınızda, ki eminim ki şu anda çoğunuza şu soruyu sorsam, şirkette karar alınırken HR departmanı kararlara dahil oluyor mu diye sorsam, hayır diyeceksiniz. Çünkü çoğu zaman HR departmanı kararların sonucunu execute eden departman oluyor. Karara dahil olan departman olmuyor. O organizasyonla ilgili bir problem. Şimdi biz de burada eğer technical debt ile ilgili bu problemi yaşıyorsak, aslında günün sonunda o kararlar alınırken o karar nedir bu senaryoda? Şu feature'ı implement edeceğiz, şu feature'ı implement edeceğiz, şunu yapacağız. Kararlarından bahsediyorum örneğin. Şimdi bu kararların alındığı masada bulunamıyorsak technical debt'imizle beraber, tamam, bu yine bizim oranın dilini konuşamamamızla alakalı ve çoğu zaman o masada finans konuşur ve finansa yansıtamadığın için, finansal rakamlara yansıtamadığın için o masanın dışında kalırsın. Dışında kaldığında da alınan kararların sonuçlarına etrafından dolaşırsın vesaire vesaire. Şimdi bunu demiyorum ki burada işte Şadi'nin çalıştığı şirketteki rolünü bilmiyorum ama hani şey demiyorum burada, hani işte en alt katmandaki organizasyonel şemadaki developer bunu çözmeli demiyorum ama herkes, organizasyonun büyüklüğüne göre değişir. Herkes bulunduğu ortamda çevresindekilerle bu perspektifle, hani neden anlıyor çevremdekiler, hangi dili konuşuyorlar, ben de o dili. Yoksa işte şeye kalıyor, işte lastikler yanınca. Şimdi orada şey enteresan aslında, 1800 adam günlük metrik çıktı diyor. Bakın bu bir rakam. Şimdi diyeceksiniz ki neye göre, kime göre? Önemli değil. Rakam. Rakamın değeri o kadar büyük ki. Ve işin enteresanı çoğu rakam bir hissiyat veriyor size, tamam mı? Yani bu işin
15 yıl sürmeyeceğini anlıyorsun. Yani diyeceksiniz ki ya 15 yıl sürer. Karşı taraf bunu bilmiyor. Karşı tarafa biz böyle bir iyileştirme yapacağız dediğinde artık adamın kafasında hele bir de teknik background'lu değilse hiçbir şey yok. Hiçbir algı yok. Yani kaç kilo abi? Bu bardağı gösteriyorsun bana ama hani ben emin değilim onun kaç kilo olduğundan. Çünkü hiç bardakla bir şey içmedim. Şimdi saçma bir örnek oldu ama hiçbir şuuru yok yani. Anlatabildim mi? Hiçbir tahmin yürütemiyor özetle. 1800 adam gün verildiğinde bir algı oluşuyor, bir tahmin oluşuyor. Ve adam diyor ki tamam. Onun kafasında belki şey dönüyor. 1800 diyorlar ama belki 2000 olur, 2200 olur. O kafasında bir hesap yapıyor. Diyor ki böyle bir maliyeti var bu işin. Lastikler yandı. Bak orada da şöyle bir efekt oldu. Bu efekti karşılamak için biz bu topa girebiliriz. Ben sallayayım şu anda. Hani 1800 adam gün değil de 18.000 adam gün çıksaydı o sonar küpten vesaireden. Evet diyecekler miydi acaba? Belki diyecekler ki yansın lastik, yani belki yansın lastikleri demeyecekler de hani biraz daha sorgulayacaklardı. Hani bunu 18 bin gün olur mu yani? Bunu nasıl aşağı, nedir bu 18 günün anlamı nedir gibi sorgulayabilirlerdi vesaire. Ama 1800 olunca belki sorgulamada, belki de sorgularlar. Yani senaryo bilmiyorum ama rakamın gücünden bahsediyorum. Aslında karşı tarafın şunu da sorması lazım. En kötü ihtimalle bu 1800 adam günüyle ilgili confidence'ın ne? Confidence sormuyorsan zaten range sorman lazım. Hani upper bound, lower bound ne abi? 1800 diyorsun da hani bana her zaman range vermen lazım. Bir confidence veremiyorsan bana bir range vermen lazım ki çünkü range her zaman doğal olarak tek atıştan daha accurate bir bilgi en azından. Aslında daha fazla bilgi vermiş oluyorsun karşı tarafa değil mi? Yani bunun maliyeti 1000 ila 1900 adam gün arasında demek ile 1800 adam gün demek arasında daha fazla bilgi vermiş oluyorsun. O daha iyi olurdu. Ama işte rakamın gücü burada inanılmaz önemli. Bir estimate veriyorsunuz karşı tarafa, bir bilgi veriyorsunuz ve rakamlardan herkes anlıyor. Adam günde çok net yani. Kimsenin anlamayacağı bir şey değil yani. Türkiye'deki proje yönetiminde en net anlaşılan adam gün hatta yani. Bu arada Bir adam ve bir gün gözünde canlanıyor böyle yöneticilerin. bir tane şey var, soru var. Onu sahneye alayım. Super Peer'den gelen soruları alabiliyor. Super Peer reklamı yaptım. Soru Gökhan senin tam üzerine geldi. Özellikle aynen. Özellikle hotfix'leriyle yaratılan technical debt'lerimize yeni feature'lara vakit ayırma uğruna geri dönüş yapmıyoruz. Yaptırılmıyor. Hotfix'leriyle yaratılan acil durumda sıvamalarımız özetle Ben şeyi anlamaya çalışıyorum ama hotfix zaten hani teknik sıvamak için yapılan bir şey ya. Sıvarken yani, daha mı şey yapıyoruz? evet büyük ihtimalle. Yani çünkü oradaki ya şöyle abi duvar su kaçırıyor. Sen hani duvarı adam akıllı toparlayacağına gelip oraya bir şey yapıştırıp hani devam ediyorsun ya hotfix. Adam akıllı bir fix değil yani onu demek istiyor aslında. Hot olmasının sebebi bir anlamda o. Ya ama Hotfix. Acil sıvama. ya benim anladığım şey o değil abi. Yani hotfix'ten anladığım şey o değil. Ondan bir oturtamadım aklıma. Pardon böldüm. Sorry. Yani tabii sen hotfix'te production'larıyla aynı metriklerin, aynı kalite metriklerinin vesaire uygulandığı bir kod output'u olarak bakıyorsun. Hı hı. Ama ben hotfix'e Türk olarak baktığımda şunu görüyorum. Yangın vardı, su fışkırttık görüyorum. Ama hani başka elleri de sulamış olabiliriz arada. Anlıyorum. Okay. Şimdi bu sebeple kendi feature'larımda gerektiğinden fazla temkinli olmaya başladım. İdeallik versus yönetim skalasında developer mantalitesi nasıl olmalı acaba? Dur soruyu tekrar okuyacağım. İdeallik versus yönetim skalası. Yönetimden kastın acaba burada tam ne? Kodun yönetimi mi yoksa üst yönetimi mi? Onu oturtamadım. Yönetimi bence ya. Yani ne kadar ideal olmalıyım ve bunu nasıl yöneteyim diye anladım ben soruyu. Doğru mu Okay. anladım? Bir evet ya da Tamam. bir alabilirsin. O zaman anladığın şekilde bir cevap ver bakalım. Ya kolaya kaçmak gerekirse Şu anda neyi hatırladım biliyor musun Gökhan? Sözünü Niye? kesiyorum. Yok, Yıl haç hatırlamıyorum da. Hatırlıyor musun? Sen monitör başındaydın. Senin arkana geçtim. Bir şeyle uğraşıyordun. evet, Bir karar vermeye çalışıyordun. evet. Kodun structure ile ilgili. Ve ben şey demiştim. Ya copy paste koy şunu geç artık. Ben o geceyi hatırlıyorum. O gece benim kariyerimde unutulmaz gecelerden bir tanesi. Yani belki 10 sene öncesindedir. Hakikaten şey böyle. Ondan fazla.
ondan fazladır belki. Bir yani relational database üzerinde non-relational bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hani ütopikti açıkçası. Over engineering'ti ama Yaptık. çok motiveydik ve yaptık. Over engineering değildi ya. İhtiyacımız vardı o zaman. Ya vardı da abi yani şu an aynı şeyi bir daha yap desen Extreme bir case'di. ekstrem Öyle. bir case'di. Ve şey böyle hani minimum kod tekrarı, maksimum okunabilirlik böyle artık yani bütün principle'lar orada uçuşuyor her yer. Ve bir yerde artık böyle yani bu arada çok ciddi çalışıyoruz. Yorgunuz vesaire ve ben şeye girdim böyle bir circular dependency oluşturmuşum farkına varmadan. Ve bunu nasıl kıracağım hani makul bir şekilde onu düşünmeye çalışıyorum. Bayağı bir debelendim. En sonunda Daron geldi böyle baktı. Sen şunu şu kopyalayıp şuraya yapıştırsan olmuyor mu ya dedi. Oluyor dedim. Yani şimdi yöneticiniz bile size bazen abicim koy sen oraya o technical depth'i. Yarın zaten kendine geldiğinde onu çözeceksin de diyebiliyor. Ve işe de yarıyor yani. Abi Timebox. Olabiliyor. Hani Timebox. Yani şimdi tabii burada Gökhan'la ilk çalıştığımız yıllardı. Yani Tabii. 12 sene öncesinden bahsediyoruz. Yani kesin 12. Evet. Ya çalışmaya bak İlk başladığımız yılda büyük başlarda. ihtimalle 8 artı 1 artı 3 desen çok 2010 rahat. falan 2011-2012 falan olması lazım. Yani benim oradaki tepkim şuydu aslında. Yani o debeleniyor, tamam mı? Yani böyle ve akşam 11 falan da belki daha da geçti yani. Daha geçti. Debeleniyor. Abi timebox yani bir şeyi improve etmekle ilgili de bir timebox koyacaksın. Çünkü hani şeyin improvement'ında sonu yok doğal olarak. Timebox'a baktım ki orada hani böyle artık bir motor ısınıyor, tamam mı? Dedim ki ya şunu şuraya kopyala. İlerleyelim. Hani bir gidelim çünkü gitmemiz lazım yani. Bunu hatırladım bir anda. Sen şimdi bir şeyi anlatıyordun. İdeallik versus yönetim. Soruya geri geliyorum. Yani çok içime sinen bir cevap değil ama minimum beklentim benim şey. Yani var olan kaliteyi koru en azından. Hani daha kötü bir noktaya götürtme. Hani minimumumuz bu. Daha öteye götürebiliyorsan, daha güvenli, safe kod, okunabilir kod yazabiliyorsan harika. Ama o da bir yerden sonra zarar verici Ya hale süper gelmeye bir noktaya getirdim bu arada. Yani düşün ki bütün code base kötü. kokuyor. Tamam. Kokuyor. Tamam. Tamam. Sen geldin abi. Ya nasıl başardın bilmiyorum ama başka yerlere dokunmadan mükemmel bir structure'la o feature'ı implement ettin. Okey. Bu Ne benim düşünüyorsun bununla ilgili? Bu benim istemediğim bir şey. Gerçekten. Yani şöyle, bunu eğer bir plan dahilinde komünike ederek arkadaşlar bakın ben buradan böyle bir şey başlıyorum. Herkes okey mi? Product owner, takım, ekip hepimiz buna var mıyız? Ben bir başlangıcını atıyorum ve bundan sonra da artık bunu uygulayarak devam ettirelim. Yavaş yavaş yolda giderken toparlansın motivasyonuyla gidiyorsak okey. Ama bunun dışındaki bütün senaryolarda ben buna yokum. Temel sebebi de şu. Bu bir yerden sonra şunu getiriyor. Kodun bir parçası böyle, bir parçası şöyle. Burada başka bir stil var. Burada başka bir stil var. Ve şeyi düşünün. Bu arada eminim herkesin başına gelmiştir yani. Bir yerdeki naming convention başka bir yerde gitmez. Bir yerde başka bir yaklaşımla implemente edilmiştir. Öteki yer başkadır falan. Hiçbir genel bütünlük göremezsiniz kodda. Ve projede yeni başlayan bir engineer olduğunuzu düşünün. Hani doğal olarak ilk yaptığın şey kodu okuyup anlamak ve oradaki temel prensibi, filozofiyi anlamak ya. Buraya bakıyorsun başka bir şey çıkıyor, buraya bakıyorsun başka bir şey çıkıyor. Kendin kod yazarken bile ikiye bölünüyorsun. Yani böyle mi yapayım, böyle mi yapayım? Bu maintainability'yi daha da berbat hale getiriyor. Ondan dolayı zaten şey dedim hani abi minimum tamam bu kötü yazılmış bir code base olabilir. Okey. Bunun eğer kimse farkında değilse önce bu farkındalığı oluşturmak lazım. Bu farkındalığı oluşturmadan bir tarafını hadi ben düzeltiyorum deyip bırakıyorsanız bence totalde zarar veriyorsunuz projeye. Ha şey de olabilir eminim çok yetenekli ve azimli ve motive arkadaşlar da olur. Getirir oturur bir gecede projeyi değiştirir mesela. Her tarafını temizler. Çok ütopik. Kimseye haber vermeden mi? Sabah bir geliyorsun böyle bütün structure değişmiş, folderlar gitmiş, isimler, renamingler, her taraf başka bir yerlere dağılmış. İletişim diyorduk. Bu işte şimdi bağlıyorum. Bu da kötü. Bu da kötü. Bu bizim kültürümüzde maalesef iyi bir şeymiş gibi anlatılıyor. Vay işte atıyorum
Şadi sabahtan akşama kadar çalıştı, mükemmel yaptı falan. Abi ama biz bunu bekliyor muyduk yani? Biz de bir konuşsaydın ya hani neden böyle bir şey yaptın? Yardım ederdik sana falan. Ve Şadi durduk yere akşama kadar niye çalıştı? Evet, o da ayrı. Hani o apayrı bir konu. Evet, evet, Şadi. evet. Ama özetle şunu diyorsun abi. Kodun içindeki consistency benim için her şeyden, yani çoğu şeyden daha değerli. Aynen. Özetle. Ve bu kararlar beraber alınmalı. Bir de şey enteresan. Diye ki beraber alındıktan sonra da bu kararların bir yerde bulunması lazım. Çünkü yeni gelen developer bu kararın alındığını, çünkü hani evolve olan bir code base'den bahsediyorsak hani Hı hı. mevcut olarak, yani yarısı şöyle yarısı böyle yazıldı ya, beraber karar aldık. Hı hı, hı hı. Yani değiştirmeye. Artık dedik ki bu praktisi takip edeceğiz. Ve yenileri öyle yazılmaya başlandı. Fakat projeye yeni gelen birisi hala şey manzarası görüyor. Yani yarısı böyle yarısı şöyle. Evet. Hani tabii takım iletişimi içerisinde büyük ihtimalle hani bu soruyu sorar ve takımdan birisi ona söyler. Hı hı. Ama developerların yani %50'sinin introvert olduğunu bile varsaysak, bunun reponun bir yerinde dokümante edilmiş olmasında hani veya onboarding sürecinde vesaire adamın ha bak böyle bir karar alınmış bu codebase ile ilgili diye okuyabilmesinde de fayda var tabii ki. Yani adamın o soruyu sorma cesaretini kenara koyuyorum. Alışkanlığının olmaması ve yani basit bir şekilde introvert olması senaryosunda. Ya doğru. Yani dokümante edilmiş olması tabii çok çok daha tatlı, güzel olur. Rahat başı Guideline geldi. içerisinde olması. Yani çoğu repoda coding guidelines, styling, readme, technical readme, bunlar böyle gözümüzün aradığı güzel şeyler ama hani gerçekliklerde bunlarla pek uyuşmuyor. Bir de onları yazdıktan sonra onları da up to date tutmanın da bir olayı var. Hatta yani bazen şey noktasına bile gelebiliyor. Varlığı yokluğundan daha zararlı bir hale de gelebiliyor yani. Ve ben Evet, bütün bunları yani aslında up to date kalmışsa Hı hı. yanlış yönlendirebiliyor dokümantasyon. Aynen öyle. Bazen de denk Tam geliyor. olarak onu demeye çalışıyordum. Ve ben bütün bunları açıkçası bugünün başında da söylemeye çalıştığım şey biraz oydu. Ya bunlar gerçekten technical debt mi? Ben emin değilim. Biz bence kötü yaptığımız bir işi technical debt'in altına yedirip ya biz aslında kötü iş yapmadık ya. Technical debt borç abi ödeyeceğiz bir ara. Oho, sen şimdi bir saatlik daha muhabbet açacağım buradan. Yok açmıyorum tam olarak kapatalım ve konuyu paketleyelim diye dedim. Technical debt bir gerçek, ödenmesi gereken bir şey. Bugün ödersin, yarın ödersin. Stratejine göre değişir. Komünike etmek önemli. Bir de çok fazla kafaya takmamak lazım. Developer'larda doğal olarak yani şu demotive ediciliğini de unutmamak lazım technical debt'in. Burası bence kritik ve ölçmesi zor bir şey. Aslında technical debt'ten korkması gereken kişi en son kişi developer bir anlamda. Ama işte bu da komünikasyonla alakalı. Yes. Yani riskin komünike edilmediği için yani şimdi şöyle düşünelim, en basit takım yöneticisi varsa bile ya product manager'ın product manager'ın korkması lazım. Çünkü hani Şadi'nin de söylediği işte takımın delivery hızı azaldı. Product manager bu ne demek abi? Bir sonraki feature istediğinde onun delivery time'ı normalde 1x iken 2x olabilir. Bu takımın yavaşlamasını monitör etmesi gereken bir product manager. Bu takımın yavaşlamasının sebebini bulup aslında bu technical debt'ten doğru şekilde define edilmiş bir technical debt'ten ilk korkması gereken kişi takımın delivery hızıyla ilgili kaygılar sahip olabilecek kişidir ki bu da aslında developer'dan çok önce başkalarının olması gerekir bence. Ama işte o da bir farkındalık ve komünikasyon meselesi. Yani kim farkındaysa diğeriyle iletişim kuracak ki o farkındalık genişlesin başka bir. Tam bununla ilgili yeni bir tane şey yazıyorum aslında. Şu an yazdığım blog yazısı bununla ilgili. Şadi şimdi her ay technical debt konuşamayız. Doğru. Bir önceki çalıştığım şirkette beni çok darlıyorlardı. Şu an neyse ki bu konuyla ilgili darlamıyorlar ama bu iş ne kadar sürer? Arap Saçı gibi projeleri var. 50 tane falan developer vardı. Ve benim çalıştığım şirket vendor'dı. Başka bir şirket kullanıyor. Biz sadece software development'ı sağlıyoruz onlara. Onlar bütün business requirement'ları onlar belirliyor. Biz deliver etmemiz gerekiyor ve tahmin edebileceğiniz gibi devamlı deadline'lerin arkasındasınız. Devam bütün konulan deadline'ler kaçıyor.
Biraz çalışan kalitesinin çok yüksek olmaması da bunda etkili. Yani developer, project manager, business analyst. Belki onların şey olması da projenin code base'inin kötü olmasının yanında bunlar da bir faktör ama bana istedikleri şey şöyle bir bug var. Bunu ne kadar günde, kaç saatte çözersin. Ben onlara devamlı anlatmak istiyorum ki yani bilmiyorum. Çünkü 400.000 satır code base'iniz var. Bu kısmı kimse ellememiş yıllardır. Ellenmemiş. Ben de burada 6 aydır ya da 1 yıldır çalışıyorum. Yani bu alanı hiç ellemedim. Ellemiş olsam da o Arap seçi yapıda bu işin ne kadar süreceğini, tam olarak ne olacağını bilmem mümkün değil. Tam bana bir sayı ver diyorlar. 1 gün, 2 gün sallıyorsunuz. Ama siz sallıyorsunuz ama o kişi bunu ciddiye alıyor. Çünkü bir sayı öğrenmesi lazım senden. Bilmiyorumu kabul etmiyor. Ama senden, ondan, şundan, şu feature'ı ne kadar da yaparsan, bu bug'ı ne kadar da çözersin. Üst üste koyup bir plan çıkartıyor. Bunları üst üste koyuyor. Biz 2 sprintte şu feature'ları getireceğiz. Şu işte Oo. var olan şu bilinen bug'ı çözeceğiz diye Aynı şeye takıldık değil mi? müşteriye bir şey sunuyor. Bunu Sonra bir hiçbiri sonrakinde tutmuyor tabii. bunu konuşalım. Bunu konuşalım. Bu arada evet, kapatacağım muhabbeti, böyle çat diye keseceğim. Çünkü yani bir saati açtık. Hedefimiz de buydu. Şimdi birkaç tane şey söyleyeceğim kapatmadan önce. Bizi bu sefer YouTube'dan izleyenler de var. Biz bu tarz şeyleri her ay yapıyoruz. Benim SuperPeer grubunda yaptığımız bir şey. Dışarıya açık değildi. Yani YouTube'u açmamıştık. Bu sefer açtık. Güzel de oldu bence. Güzel, yani chatte güzel yazılar gördüm. Şimdi SuperPeer'dan gelirseniz eğer, ki hani böyle para falan ödemeniz gerekmiyor. SuperPeer'dan gelirseniz eğer biraz önce de gördüğünüz üzere hani sahneye dahil olabiliyormuşsunuz. Süper hareket. Çok tatlı oldu. Bir o mümkün. İkincisi soru section'ı var SuperPeer'de. Soru sorarsanız onları sahneye alabiliyorum ben. Chat'i bu sefer sahneye almadım. Muhabbeti çok fazla bölmesin diye. Chat'te de bir sürü şey yazmış arkadaşlar. Bunlar birbirini görüyordur insanlar diye tahmin ediyorum. Tabii YouTube chat ayrı kalıyor. O ayrı konu. Yani özetle interact etmek istiyorsanız, muhabbete girmek istiyorsanız tavsiyem SuperPeer tarafına gelmeniz. Ama sadece izleyeceğim, takılacağım diyorsanız YouTube tarafında kalabilirsiniz. Çünkü soru sormak için. Hiç soru gelmezse belki bazen chatten de bir şeyler alırız. Neyse, yani böyle bir dünya var. Ondan bir bahsedeyim istedim. Hatta arkasında bunun bir Discord serverımız da var. Tatlı bir şekilde. Oraya da bekleriz efendim. Evet, var mı son bir şey söylemek isteyen? Kapatıyoruz. Okey. Bence belki bir sonraki konunun teaserını ufaktan verebilirsin eğer doğru anladıysam. Çünkü oradan bir şey çıktı gibi. Ne anladın? Sprint ve gün aynı kontekstin içerisinde geçti. Şadi'nin Yani söylediğinde işte ben oraya... başlık ne atacağımdan şu an emin değilim. Yani estimation mı atayım, ne, onu bir düşünelim. Ama konuşmaya değer bir konu. Katılıyorum. Kesinlikle. Yani düşünelim bunu. Discord'da da chatleşiriz, karar vermeye çalışırız. Hani başlık olarak ne vereceğimizi. Şadi de müsaitse tekrar. Şadi böyle baktığımda şu anda böyle her an yağlı boya tablo yapacakmış gibi duruyorsun. Çok da öyle bir sanatçı havası var. Arkadaki tablolar plus kırmızı plus böyle tatlı. Evet efendim. Keşke. Herkese çok Sanatsal teşekkürler. bir yeteneğim yok maalesef. Yani son şunu söylemek istiyorum. İletişimden bahsetmiştiniz ya, bunu özellikle teknik olmayan insanla iletişim yapmak, anlatabilmekle ilgili teknik borcum. Aslında onun için de bir tane yazı yazdım ve bu chatte linkini paylaştım. Temel olarak yani çocuk hikayesi yazdım. O hikayedeki elementler insanlara bu teknik borcun şey nedir, zarar nedir, olursa ne olur vesaire, onları anlatan bir yazı paylaştım. Eğer insanlar bunu şurada dinleyip ben bunu evet superior'larıma anlatmam gerekiyor bir şekilde, ben de aynı şeyden sıkıntıdan muzdaribim diyorlarsa belki onu paylaşmaları yardımcı olur. Tabii İngilizce olması biraz işlerine görünebilir ama onu söylemek istedim sadece. Zaten full Şadi'nin Medium account'lara çalıştık zaten bugün. Reklamlar için fatura gönderiyor muyuz arkadaşlar? Birazdan evet, birazdan. İBAN'ı yollayacağım. Monetize etmiyorum. Onu söyleyeyim.
Yani orada bunun şeylerden bir ücret falan kazanmıyorum. Birisi gelip okuduğu zaman. Şaka yapıyoruz ki kazanmalısın bence. Faydalı oluyorsa fayda karşılıklı olmalı. Evet efendim. Kendinize çok iyi bakın. Güzel tatlı bir sohbetti. Teşekkürler Gökhan. Teşekkürler Şadi. Bilmukabele. Görüşmek üzere. Teşekkürler.